Herkese merhabalar, Entel Diyar'a hoş geldiniz. Ben Serkan Culu. Bu bölümde Tarzan animasyonunun incelemesini yapacağız. Çocukken bu animasyonun PlayStation'da hem oyununu oynadım hem de filmini izledim. Ama gerçekten müzikleri, hikayesi beni o zaman etkilemişti. Zaman geçtikçe bunun sadece bir animasyon filmi olmadığını, neden çocukken bizi etkilediğini büyüdükçe daha iyi anlamaya başladım. İçinden çekip çıkartılabilecek birçok alt metin var. Bunlara şimdi birlikte bakalım. Hatırlarsanız Tarzan'ın hikayesi bir trajediyle başlar. Henüz bebekken ailesiyle birlikte ormanda mahsur kalır. Bir ağacın tepesine yerleşirler, yuvalarını kurarlar, doğaya uyum sağlarlar. Yani sağlamak zorunda kalırlar. Ancak bu durum uzun sürmez. Çünkü animasyonun kritik ve tehlike yaratan düşmanı olan çita tarafından ebeveynleri öldürülür. Ve o andan itibaren hikaye artık sadece bir çocuğun değil, bir kimliğin, bir türün, bir insanın yeniden doğuşunun hikayesine dönüşür. Film açılışındaki sessizlik, doğanın hem şefkatli hem de acımasız oluşunun bir yansımasıdır. Müzik neşeli değil, umut doludur ama aynı zamanda da tedirginlik yaratır. Bu doğa, romantize edilmiş bir cennet değildir. Her ne kadar intro müziğinde "El değmemiş bir cennet bu" dese de burada yaşam, güçlü olanın hayatta kaldığı, zayıf olanın terk edildiği bir döngüdür. Tabi burada yani şarkıdaki kısmı doğanın güzelliği tarafından ele alabiliriz. Ama bu döngüde bir bebek yapayalnız kalır. İşte bu yalnızlığın ortasında Kala devreye girer. Goril annemiz Kala, kendi evladını kaybetmiş bir anne olarak ormanın kalbinde terk edilmiş bu bebeği bulur. İnsan olan Tarzan'ı kendi yavrusu gibi sahiplenir ve bu sahiplenme filmin en güçlü duygusal temellerinden birini oluşturur. Kan bağı mı belirleyicidir yoksa sevgi mi? Kala'nın Tarzan'a verdiği şey sadece koruma değil, aidiyettir, sevme hakkıdır ve kimliktir. Ama tabii bu kimlik meselesi Tarzan için sonrasında en önemli karışıklıklardan biri olacaktır. O andan itibaren Tarzan bir hayvanlar topluluğu içinde büyür. Bir insan yavrusu olarak değil, farklı bir goril olarak yetiştirilir. Ama farklı olduğu gerçeği hiçbir zaman kaybolmaz. Sadece adı konmaz. Bu sahneler bize şunu anlatır. Tarzan'ın hayatta kalması tamamen şansa bağlı değildir. Onu yaşama tutunduran bir canlının başka bir canlıya duyduğu sevgidir. Ama mesele sadece tabii sevgi duygusundan ibaret değildir. Kendi kaybettiği çocuğun boşluğunu doldurabileceği ya da öyle düşündüğü birini koymaktır. Aklımıza şu klişe gelebilir. Doğa vahşidir. Hatta Hobbes'un o meşhur sözü gelir aklımıza. Homo homini lupus. İnsan insanın kurdudur. Yani doğa, güçlü olanın ayakta kaldığı, zayıf olanın elendiği bir savaş alanıdır. Ancak Tarzan'ın hikayesi doğrudan bununla ilgili değildir. Çünkü bu hikayede doğa ne çok acımasızdır ne de şefkatli. Doğa sadece bir sahnedir. Asıl oyunu oynayan o sahnede kurulan ilişkilerdir. Tarzan bir yırtıcının pençesinden kurtulur. Yani doğanın içinden çıkan başka bir canlı bir goril tarafından kurtarılır. Ama burada belirleyici olan kimin daha güçlü olduğu değildir. Hangi bağın kurulduğudur. Çita içgüdüsüyle saldırır ama goril içgüdüyü aşan bir şey yapar. Korur, seçer ve kucaklar. Yani Tarzan'ın kurtuluşu kısmen bir güç dengesi olmasının yanı sıra duygusal bir seçimdir. Bu da doğayı sadece bir vahşet mekanı olmaktan çıkarır, onun içinde anlamlı ilişkilerin kurulabildiği bir yer haline getirir. Bu ilk bölümde aslında şunu görürüz. İnsan olmanın özüne dair sorular daha o bebeklik anında başlar. Çünkü Tarzan bir yavru değil, bir soru olarak büyür. Tarzan'ın insan kimliği ormanda silinir. Ama bir yandan da hayvansal kimliği asla tam olarak oturmaz. Bu ikili sıkışma, filmin dramatik çatısını oluşturan asıl gerilimi yaratır. Bir insan, insanlar olmadan büyürse ne olur? Sevgiye belki doyabilir ama anlamdan mahrum kalırsa hangi dünyaya ait hisseder? İşte Tarzan'ın hikayesi bu sorularla başlar. Görkemli bir ormanda, sessizlikle, kayıpla ve yeniden sahiplenmeyle. Tarzan büyürken ormanın diliyle konuşur. Goriller gibi yürür, tırmanır, sesleri taklit eder. Dışarıdan bakıldığında tamamen uyum sağlamış gibidir. Fakat bu uyum özünde bir gerçeği gizlemektedir.
Tarzan hiçbir zaman gerçekten onlardan biri olmamıştır. Bu ormanda hayatta kalabilir, hatta diğerlerinden daha iyi olabilir. Ama yine de içten içe şu soruyu taşır: ben neden farklıyım? Peki bir insan tamamen insanlardan uzak, dolayısıyla da bir dilden uzak yaşarsa ne olur? Bazı bilim insanları dil öğreniminin özellikle çocuklukta belli bir döneme kadar mümkün olduğunu savunur. Bu görüşe kritik dönem hipotezi denir. Yani bir çocuk belli bir yaş aralığında insan diliyle karşılaşmazsa, ilerleyen yıllarda dili öğrenme kapasitesi büyük ölçüde kaybolur. Bu yüzden dil yalnızca iletişim değil, aynı zamanda kimliğin de temel taşıdır. İşte bu açıdan bakıldığında Tarzan'ın hayvanlarla büyümesi yalnızca bir masal unsuru değil, aynı zamanda dil ve kimlik gelişiminin ne kadar kırılgan olduğunu hatırlatan bir düşünce deneyi gibidir. Bu bölümde çocukluğun o içsel sancısı Tarzan'ın kişiliğinde yankı bulur. Tüm çocuklar gibi o da ait olmak ister, farklı olmak istemez. Ama bedeninin yapısı, sesi, cildi, davranışları her zaman diğerlerinden ayrıdır. Ve her ne kadar çabalarsa çabalasın, her zaman biraz fazla ya da eksik kalır. İşte bu kimlik çatışmasıdır. Tarzan'ın içinde büyüdüğü bu goril topluluğu aslında insan toplumunun küçük bir modelidir. Kurallar vardır, hiyerarşi vardır ve o hiyerarşinin başındaki lider Kerchak'tır. Tarzan'a bir türlü güvenemez. Onu dışarıdan gelen bir tehdit olarak görür. Kala ise onu savunur, korur, bağrına basar. Bu dinamik çok tanıdık bir aile yapısını andırır aslında. Sevgiyle koruyan bir anne ve şüpheyle bakan ama aslında güvenlik arayan bir baba figürü. Fakat her şeye rağmen bu durum Tarzan'ı sürekli şunu düşünmeye iter: beni neden kabul etmiyorlar? Neden farklıyım? Bu sorular onun davranışlarının arkasındaki asıl itkiyi oluşturur. Hatta ben neden farklıyım diye Kala'ya soruyordu değil mi hatırlarsanız? O da yani Kala da tıpkı onun gibi iki eli, iki gözü olduğunu, onun gibi kalbinin attığını Tarzan'a gösterir. Aynı olduklarını ve Kerchak'ın bunu anlamadığını söyler. Tarzan ilk anda mutlu olur ama bu geçici bir rahatlamadır. Çünkü gerçek kimliğine ulaşamamıştır henüz. Yani daha önce de söylediğimiz gibi Tarzan'ın yaşadığı şey kimlik karmaşasıdır. Kendi türüne ait olamadığı gibi içinde yaşadığı topluluğa da tam anlamıyla ait değildir. Bu iki dünya arasında sıkışır. Yani bir nevi sınırda duran bir kimliktir onunki. Özellikle çocukların gençlik dönemine geldiğinde daha da keskinleşmeye başlar. Çünkü ergenlik zaten ben kimim sorusunun yüksek sesle sorulduğu bir dönemdir. Tarzan'da ise bu hem bireysel hem de türsel düzeyde yankı bulur. Yani o sadece hangi kişiliğe sahip olduğunu değil, hangi canlı türüne ait olduğunu bile sorgulamak zorundadır. Tarzan da kendisini kanıtlamak için onların testlerinden geçer. Mesela bir fil tüyü almak gibi, ama her seferinde farklı olduğunun gerçeği yüzüne çarpılır. Bu nedenle Tarzan davranışlarını dönüştürmeye başlar. Diğer goriller gibi olmaya çalışır, seslerini taklit eder, hatta kendisini çamura bulayarak onlar gibi görünmeye çalışır. Ama bu sadece geçici bir maskeleme çabasıdır. Gerçek benlik bastırılır. Bu bastırma ileride büyük bir içsel çatışmaya yol açacaktır. Bu noktada filmin hem psikolojik hem de felsefi katmanı iyice belirginleşir. Bir kimliğe sahip olmak, bir gruba ait olmakla mı mümkündür? Yoksa yalnız kalsan da kendini tanıman, bir kimlik edinmek için yeterli midir? Tarzan bu soruların hiçbirine cevap bulamaz henüz. Çünkü o kendini hayvan olarak büyütmüştür ama insan olduğunu bilmemektedir. Ve işte bu yüzden sıradaki bölüm çok kritik bir kırılma anıdır. Tarzan'ın büyüme serüveninde iki büyük kuvvet çarpışır. Kala'nın anne içgüdüsüyle olan sevgisi ve Kerchak'ın mesafeli otoritesi. Bu sadece bir aile içi gerilim değil. Aslında bir çocuğun dünyaya karşı kurduğu ilk psikolojik savunma mekanizmalarının da şekillendiği yerdir. Kala, kaybettiği yavrusunun ardından Tarzan'ı sahiplenerek ona sadece bir anne değil, bir güven alanı olur. Tarzan, ilk aidiyet duygusunu Kala'nın gözlerinde bulur. Çünkü onun şefkati yargılamaz, sorgulamaz, neden farklısın demez. İşte bu yüzden film boyunca ne zaman tökezlese, ne zaman kendi doğasına dair bir çatışma yaşasa, Tarzan'ın aklına ilk gelen hep Kala olur. Bu, çocuğun anneyle kurduğu ilk bağa çok benzer. Koruyan, affeden, teselli eden bir sevgi. Öte yandan Kerchak otoriteyi temsil eder. Bir lider olarak hem grubun güvenliğinden hem de düzeninden sorumludur.
Tarzan'ın farklılığı ise bu düzeni tehdit eden bir unsur gibi görünür. Kerchak açıkça sevgi göstermez. Onun sevgisi sınır çizer, kontrol eder ve test eder. Koruyuculuğu sarıp sarmalamaktan çok denetlemek ve mesafe koymakla ilgilidir. Bu da Tarzan'ı sürekli olarak yeterli olma baskısıyla baş başa bırakır. Kerchak'ın kabulü kolay kazanılmaz. Önce sınanman, kendini kanıtlaman gerekir. Diğer yanda da dediğimiz gibi Kala vardır. Kala bir güvenlik duygusudur adeta. Tarzan'ı olduğu gibi kabul eden, yargılamayan, onun farklılığına rağmen onu benimseyen bir figürdür. Kala'nın sevgisi içgüdüseldir, yumuşaktır, tartışmasızdır. Sınır koymaz, direkt kucaklar. Bu iki figür arasında kalan Tarzan, bir yandan ait olmaya çalışır, bir yandan kendi kimliğini bulmaya. Aslında bu iki uç arasında bir denge kurmaya çalışırken, ait olmak ile birey olmak, sevilmek ile onaylanmak, korunmak ile kabul görmek arasında ince farkları keşfeder. Bu çatışma, Tarzan'ın sadece ailedeki yerini değil, aynı zamanda kimliğini de belirler. Kimden ne öğrendiği, neyi örnek aldığı ve neye baş kaldırdığı, ileride kendi değerlerini oluşturan temel taşları oluşturur. Bu duruma Erich Fromm'un Sağlıklı Toplum eserinde bahsettiği açıklamadan yola çıkarsak, Tarzan'ın hikayesindeki bu kısma müthiş bir açıklık getiriyor aslında. Erich Fromm'un yaklaşımına göre anne sevgisi doğaldır, koşulsuzdur ve sen varsın bu yüzden seviliyorsun der. Baba sevgisi ise daha çok koşulludur. Davranışlarınla sevgiyi hak etmelisin der. Yani çocuğun babanın değer sistemine uygun hareket etmesi, onun onayını kazanmak için çaba göstermesi gerekir. Tarzan'ın Kala ile Kerchak arasındaki duygusal ikileminde tam da bu dinamik yatar. Kala, bir anne gibi sarıp sarmalar, farklılığını görmezden gelir. Tarzan'ın hiçbir şey yapmasına gerek yoktur. Onun varlığı sevgiyi almaya yeterlidir. Ama Kerchak, tıpkı Erich Fromm'un tanımladığı baba gibi onaylanmak için başarılı olmayı, uygun davranmayı ve en önemlisi ait olduğunu kanıtlamayı şart koşar. Buradaki fark şu yüzden önemlidir. Eğer Tarzan kendi öz babasının yanında büyüseydi bile yine de babasının bir beklentisi olurdu. Çünkü babalık rolü zaten bu beklentiyi içinde barındırır. Ama Kerchak'ın durumu bundan bile daha serttir. Çünkü Tarzan yalnızca bir çocuk değildir. Farklı olandır, öteki olandır. Onun varlığı grubun bütünlüğünü sarsabilecek bir bilinmezliği temsil eder. Bu yüzden Kerchak yalnızca bir baba gibi değil, aynı zamanda toplumsal düzenin temsilcisi gibi davranır. Kabul etmesi için sadece çocuk olman yetmez, bizden biri olduğunu kanıtlaman gerekir diyor. Dolayısıyla Kerchak'ın sevgisi öz babanınkinden bile daha koşulludur. Yani onun kabullenmesi yalnızca duygusal değil, aynı zamanda simgesel bir kabullenmedir. Tarzan'ın bu beklentiyle mücadelesi aslında hepimizin hayatındaki o temel çelişkiyi yansıtır. Sevildiğimiz için mi varız? Yoksa varlığımızı sevgiye layık hale getirmek için mi mücadele ediyoruz? Kerchak'ın Tarzan olan tavrı, Tarzan'ın kendi iç dünyasında öfkeye dönüşür. Eğer bir yere ait olamıyorsan, ya kendinden nefret etmeye başlarsın ya da sana bu duyguyu yaşatan dünyadan. Tarzan'ın içinde bu iki duygu da birikir. Hem ormana hem kendine yabancılaşır. Ve sonra Jane gelir. Jane sadece dış dünyayı temsil etmez. Tarzan'ın içinde yıllardır cevap bekleyen soruların dışa vurumudur. Onun dili, görüntüsü, davranışı Tarzan'da hem bir korku hem de bir hayranlık uyandırır. Tarzan'ın Jane'e ilk yakınlaşması sessizdir. Göz temasıyla, jestlerle, içgüdüsel bir ilgiyle başlar. Konuşmadan anlaşmaya çalışırlar. Çünkü Tarzan'ın dili yoktur. Daha doğrusu onun bildiği insanca bir dil değildir. O, doğanın diliyle yaşamış, birbirleri arasındaki iletişimle ve jestlerle ifade etmeyi öğrenmiştir. Fakat Tarzan ilk defa kendine benzeyen birini görünce, bu benzerlik ona mutluluk getirmek yerine şimdiye kadar inşa ettiği kimliğin sarsılmasına neden olur. İlk başta böyle hissetmez çünkü bir şok ifadesi vardır. Fakat ormanda inşa ettiği tüm kimlik aslında kendini saklamaya yönelik bir kılıftır. Jane'in gelişiyle artık saklanamaz ve işte burada gerçek yüzleşme başlar. Kimin kimliğine göre yaşadım bunca zaman? Kimin sevgisini kazanmak için kendimi şekillendirdim? Ve asıl ben kimim? İlk gördüğünde bir çocuk gibi Jane'i inceliyordu hatırlarsanız. Ve kendisine olan benzerliğini görünce de şaşkınlığını gizleyemiyordu. Tarzan iki farklı dünyanın arasında ne tam anlamıyla biri olabilmiş ne de diğerinden kopabilmiştir.
İşte bu arada kalmışlık yalnızca bir kimlik sorunu değil, aynı zamanda bir varoluş sorunudur. Çünkü insan bazen kendini bir yere ait hissetmese de bir anlam yaratmak zorunda kalır. Ve anlam çoğu zaman yönünü kaybetmişlik duygusunun tam ortasında inşa edilir. Ancak bu anlam arayışı kolay değildir. Çünkü Tarzan ne zaman bir yön seçse diğer taraf onu geri çeker. İnsan olmayı seçse ormanda kalan ailesini terk etmiş gibi hisseder. Ormanda kalmak istese içindeki insan yanını bastırmak zorunda kalır. Yani hangi kararı verirse versin diğer taraf eksik kalacaktır. Bu yüzden onun yolculuğu yalnızca bir seçim yapmakla ilgili değildir. Aynı zamanda yaptığı her seçimin bedelini taşımakla ilgilidir. Ve belki de insan olmak tam da bu noktada başlar. Seçim yaptıkça eksilmeyi, ilerledikçe bir şeylerden kopmayı göze almakla başlar. Tarzan'ın Jane'le tanışması, onun kendine ve geçmişine farklı bir gözle bakmasına neden olur. Çünkü ilk kez dışarıdan biri ona insan olduğunu söylüyordur. Ama bu övgü gibi görünen söz aslında derin bir yıkımdır. Çünkü Jane'in varlığı Tarzan'ın kendiyle kurduğu doğal uyumu bozar. Tarzan artık kendi gibi hissedemez. Dolayısıyla Tarzan iki dünya arasında kalmıştır. Ne Jane'in dünyasında tamamen insan gibi olabilecektir, ne de Kerchak'ın gözünde tam bir goril gibi kabul görecektir. Yani kendi kimliğini başkalarının bakışıyla yeniden kurmaya çalışır ve bu süreçte hem fiziksel hem ruhsal olarak parçalanır. Çünkü her yeni bakış onu biraz daha bölmektedir. Ve işte tam da bu nedenle Tarzan'ın yolculuğu yalnızca coğrafi değil, ontolojik bir yolculuktur. Hangi dünyada kalacağı değil, kim olacağı sorusudur asıl mesele. Ormanda kalmak ya da insan dünyasına gitmek değil, her iki dünyanın da izini taşıyan yeni bir öz yaratmak zorundadır. Tarzan ile Jane'in arasındaki ilişkiye dönecek olursak, onların arasında bir aşk başlıyordu. Fakat bu yalnızca bir aşk hikayesi değil. İki dünyanın farklı çarpışması, iki ayrı varoluş biçiminin birbirine temas etmesidir. Bu temasın merkezinde ise aşk kadar güçlü iki unsur daha yer alır: dil ve medeniyet. Jane'in Tarzan'a öğrettiği her kelime onu bir adım daha medeniyete yaklaştırır ve bu her adım Tarzan'ın doğal benliğinden bir parçayı geride bırakmasına neden olur. Bu yalnızca bir aşkın ilerlemesi değil, aynı zamanda bir dönüşümün, hatta bir asimilasyonun hikayesidir. Burada aklımıza Jean-Jacques Rousseau'nun doğal insan kavramı gelir. Jean-Jacques Rousseau'ya göre insan, doğada sade ve uyumlu bir şekilde yaşarken mutludur. Ne zaman ki topluma, kurallara, medeniyetin yapılarına dahil olur, o zaman yabancılaşır ve mutsuzlaşmaya başlar. Tarzan hikayesi tam da bu durumu yansıtır. Doğada yaşayan, ihtiyaçlarını içgüdüsel olarak karşılayan bir figürken, Jane ile birlikte medenileşme sürecine girer. Ama bu süreç, özgürleştirmekten çok onu kendine yabancılaştırır. Medeniyet, bazen incelikli bir güç mekanizmasıdır. Tarzan'a verilen kıyafetler, öğretilen kelimeler, gösterilen davranış kalıpları, tüm bunlar onun üzerinde bir medenileştirme baskısı kurar. Yani gelişimin yanı sıra. Jane bu süreci bilinçli yapmaz belki ama toplumun temsilcisidir. Onun varlığı Tarzan için insan olma sürecinin bir başlangıcı değil, bir kimlik kaybının tehdididir. Çünkü boşluk ve karmaşa gittikçe daha da derinleşmeye başlar. Peki insan olmak ne zaman başlar? Dil öğrenince mi, giyinince mi, aşık olunca mı? Yoksa insan zaten olduğu haliyle insan mıdır? Dil öğrenmek bir zenginlik midir yoksa içtenliğin üstüne örtülen bir maske mi? Medeniyet, vahşiliği ehlileştirir mi yoksa doğallığı bastırıp unutturur mu? Tüm bu sorular zihnimize doluşur. Tarzan'ın aşkı bu soruların tam ortasındadır. Jane'e yaklaşırken, ona aşık olurken bir yandan da eski benliğinden uzaklaşmaktadır. Belki de aşk burada hem bir özgürleşme hem de bir teslimiyet biçimidir. Jane'e duyduğu aşk onu insana dönüştürmez ama insanlığın ne olduğunu sorgulamasını sağlar. Çünkü insan olmak sadece konuşmak değil, anlamak ve anlamlandırmaktır. Ve Tarzan belki de ilk kez kelimelerin ötesindeki duygularla değil, kelimelerin kendisiyle yüzleşmeye başlar. Yani Tarzan ile Jane'in ilişkisi yalnızca fiziksel bir farklılık değil, düşünce, ifade ve aidiyet biçimleriyle de iki ayrı dünyayı karşı karşıya getirir. Onların arasındaki aşk yalnızca bir tutku değil, aynı zamanda bir çeviri sürecidir. Biri doğanın içinden konuşur,
diğeri medeniyetin kalbinden. Ama her ikisi de kalbin dilinde buluşur. Jane, Tarzan'a kelimeleri öğretirken farkında olmadan onun yalnızca konuşma biçimini değil, düşünme şeklini de dönüştürür. Çünkü dil yalnızca bir araç değil, bir bakış biçimidir. İnsan dili öğrendikçe dünyayı o dilin çerçevesinde görmeye başlar. Mesela şöyle düşünelim. Tarzan için ağaç bir barınak, bir yaşam alanıdır. Jane için ise ağaç bir bilimsel terim olabilir. Evet, barınak anlamını da taşır ama bunun yanı sıra doğayı ayakta tutan ve güç veren şey de olabilir. Aynı kelime farklı zihinlerde farklı dünyalara açılır. Tarzan, Jane'le birlikte konuşmayı öğrendikçe aşkı ve sevmeyi de yeniden öğrenir. O, daha önce şefkati Kala'da tanımıştır. Sadakati hayvan dostlarında hissetmiştir. Ama şimdi bu duygular kelimelere dökülmekte, isim kazanmakta ve bir tür sosyal kabul biçimi haline gelmektedir. Duygular artık doğal akışından çıkar, tanımlanır ve sınıflandırılır. Ve bu noktada medeniyetin tehlikeli ama zarif yüzü belirir. Tanımladığın şeyi kontrol edersin. Tarzan artık sadece hisseden biri değil, hissettiklerini tanımlayan biri olur. Bu, insan olmanın bir yönüdür, evet. Ama aynı zamanda özgür doğallığın da kaybıdır. Belki de Jane'in getirdiği medeniyet yalnızca giysi, dil ve bilim değildir. Aynı zamanda duyguların bile bir düzene oturtulmasıdır. Burada Jean-Jacques Rousseau'nun doğal insan kavramı yeniden devreye girer. Doğal insan, uygarlığın zincirlerinden bağımsız, doğanın akışıyla uyum içinde yaşayan bir varlıktır. Toplumun koyduğu yasalar, yapay ihtiyaçlar ve hiyerarşiler onun varlığını henüz gölgelememiştir. Bu bağlamda Tarzan, görünüşte Jean-Jacques Rousseau'nun bu hayalini sahneye taşır. Çünkü ormanın ritmiyle büyümüş, kurallarını doğadan almıştır. Ancak ayrım kritiktir. Çünkü Rousseau'nun doğal insanı bir düşünce deneyidir. Felsefi bir tasavvurdan ibarettir. Tarzan ise bir kurmaca figürdür ve onun hikayesi bu soyut kavramı somutlaştırmaya çalışan bir kültürel hayal ürünüdür. Bu nedenle Tarzan, doğal insanın birebir karşılığı değil, modern dünyanın kendi eksikliklerini yansıttığı bir aynadır. İşte tam da burada Rousseau'nun doğa ile insan arasındaki saf uyum hayali ile Tarzan'ın hikayesi arasında bir köprü kurulur. Yani dediğimiz gibi Rousseau için bu hayal düşünsel bir imge olarak kalırken, Tarzan da somut bir kahraman biçiminde karşımıza çıkar. Fakat bu somutlaşma doğanın gerçekliğiyle değil, insanın kültürel özlemleriyle örülüdür. Devam edecek olursak, medeniyetle birlikte aşk bile doğallığını yitirir. Artık bir ilişki değil, bir statü, bir tanım, bir seçim vardır. Çünkü Jane'in dünyasında aşk, karar, bağlılık, karşılık ister. Tarzan'ın dünyasında ise aşk, içgüdü, hareket ve sezgidir. Ve bu iki dünya birleşmeye çalıştıkça biri diğerine benzemeye başlar. Bu dönüşüm sevginin gücünü küçümsemek değil, aksine onun biçim değiştirici doğasını anlamaktır. Çünkü aşk sadece birleşmek değil, bazen kendinden vazgeçmektir. Tarzan, Jane'e yaklaşırken kelimeleri öğrenir ama sessizliğini kaybeder. Kimi zaman en güçlü sevgi hiçbir şey söylemeden göz göze gelmektir. Ama medeniyet buna yetersiz iletişim der. İşte bu yüzden aşkın ve dilin Tarzan üzerindeki etkisi yalnızca bir öğrenme süreci değil, bir benlik dönüşümüdür. Aşk, onun insanlaşma serüvenindeki en yumuşak ama en etkili güçtür. Ve belki de asıl soru şudur: Tarzan insan olmayı öğrendi mi? Yoksa insanlık adına bir doğallıktan mı vazgeçti? Devam edecek olursak, animasyonda bir de farklı bir boyut daha vardı. Yani farklı karakterler devreye giriyordu. Önemli bir karakter de Clayton'dı. Bu karakter filmdeki açık antagonistik bir karakter. Ama onun kötülüğü basit bir kötü adam şablonundan ibaret değildir. Clayton, Batı'nın sömürgeci ve tahakkümcü zihniyetinin kişileşmiş halidir. O, doğayı anlamak için değil, sahiplenmek için gelen bir adamdır. Ve bu fark, karakterin en tehlikeli yönünü oluşturur. Bilgiyi anlamak için değil, kontrol etmek için kullanır. Tarzan ve Jane arasındaki ilişki, farklı dünyaların bir köprü kurma çabasıyken, Clayton bu köprüyü köleleştirme köprüsü haline getirmeye çalışır. Onun gözünde orman bir kaynak deposudur. Hayvanlar sadece para eder mi etmez mi diye değerlendirir. Tarzan ise egzotik bir varlık, bir ilginçlik nesnesidir. Bu bakış, Edward Said'in oryantalizm kavramıyla birebir örtüşür. Said'e göre Batı,
doğayı tanımlarken onun öteki olduğunu varsayar ve kendi normlarını evrensel kabul eder. Clayton, Tarzan'a baktığında onun dünyasını anlamaya çalışmaz. Onu batılı mercekle küçümser, ehlileştirilmesi gereken bir canlı gibi görür. Bu tavır yalnızca ormana değil, Tarzan'a da bir yabancılaştırma uygulamasıdır. Yani senin kim olduğunu biz tanımlarız diyorlar aslında. Bilginin bu bağlamda özgürleştirici değil, zincirleyici olması da filmin alt metinlerinden biridir. Jane'in babası doğayı anlamaya çalışan bir figürdür. Fakat onun saf araştırmacı merakı, Clayton'ın çıkar odaklı yaklaşımına kolayca alet edilir. Çünkü sömürgeci sistemde bilgi çoğu zaman gerçeklik uğruna değil, güç ve mülkiyet için derlenir. Tarzan'ın gorilleri korumaya çalışırken yaşadığı ihanet, bu yüzden kişisel değil, sistematiktir. O sadece birine değil, tüm doğayı, güveni ve aitlik duygusunu Batı'nın kolonyal niyetine kaptırır. Clayton'ın silahı sadece tüfek değil, dildir, stratejidir, iknadır. Tarzan'a yaklaşırken dostça bir yüz takınır. Bu, kolonyal anlatının klasik yöntemidir. Önce dost gibi görün, sonra sahip ol. Tarzan, Clayton'ın maskesini ancak ihanetle görebilir ve bu farkındalık sadece bir düşmanı değil, bir sistemi tanımaktır. İhanet, burada yalnızca kişisel bir kırılma değil, medeniyetin içindeki karanlık arzunun açığa çıkmasıdır. Bu bağlamda Tarzan artık yalnızca kimim ben diye sormaz. Kime güvenebilirim? Sorusu daha derin bir krize dönüşür. Ve bu soru sadece bireysel bir trajedi değil, medeniyetin inşa ettiği güven krizinin izdüşümüdür. Yani dediğimiz gibi Clayton'ın ihaneti sadece Tarzan'da bir güven kırılması yaratmıyor. Onun aidiyet haritasında da büyük bir sarsıntı yaratıyor. O güne kadar ormanda büyümüş, hayvanlarla birlikte yaşamış ve kendini o dünyaya ait hissetmiş bir birey olarak Tarzan, bir anda iki dünya arasında parçalanmaya başlar. İnsan mıdır yoksa gorillerin bir parçası mı? Sadece kim olduğu değil, kime ait olduğu da çözümsüz bir soruya dönüşür. Burada aklımıza şöyle bir soru geliyor. İnsan doğaya mı aittir yoksa topluma mı teslim edilmelidir? Tarzan doğaya ait bir figürken Jane'le birlikte insan toplumunun değerleriyle tanışır. Fakat o toplum Clayton gibi bireyler eliyle şiddeti, açgözlülüğü ve tahakkümü getirince insanlık da doğa gibi karmaşık bir yapı haline gelir. Bu durum Tarzan'ın bir seçim yapmasını zorunlu kılar. Fakat bu dışsal bir taraf seçimi değildir. Bu kişiliğin inşasıyla ilgili içsel bir karar anıdır. İşte tam bu noktada Tarzan için bir üçüncü yol belirir. Ne tamamen doğada kalmak ne de tamamen insan toplumuna entegre olmak. Onun yaşadığı kriz bugünün insanında da vardır zaten. Yani kimliğini kurarken neleri koruyacak, neleri terk edecek. Tarzan, Clayton'ın ihanetiyle beraber hem kendi geçmişini hem de geleceğini yeniden kurmak zorundadır. Ve bu sadece aidiyetle ilgili bir mesele değildir, özgürlükle ilgilidir. Artık Tarzan'ın attığı her adım bir başkasının beklentisi için değil, kendi benliği içindir. Artık goril değil, artık sadece bir insan da değil. Tarzan, seçtiği kişi olmaya başlamıştır. Bu bölüm biz izleyicilere de aynı soruyu sorar. Biz kime aitiz? Ait olmayı mı seçiyoruz? Yoksa ait olduğumuz yerde yalnızlaşıyor muyuz? Toplumun bizi yoğurduğu kalıplar mı bize ait? Yoksa doğanın bize fısıldadığı özgün ses mi? Tarzan'ın yanıtı kesin değil ama yönü net. Özgürlük, dışarıdan biçilen kimliklerin değil, acıya rağmen içten gelen seçimlerin sonucudur. Dolayısıyla Tarzan'ın kim olduğunu bulma yolculuğunun en dokunaklı duraklarından biri de Kala ile vedalaşmasıdır. Bu sahne yüksek sesli bir çatışma ya da dramatik bir kopuşla değil, sessizlik, göz teması ve içten bir kabulle gerçekleşir. İşte bu yüzden derindir. Bu, Tarzan'ın çocukluğunu taşıyan bir yuvaya, bir şefkate, bir kimlik parçasına teşekkür ederek veda etmesidir. Kala bu hikayede sadece anne figürü değildir. Şartsız sevgi ve kabullenmenin temsilcisidir. Tarzan'ın maymunlardan biri olmadığı, farklı olduğu bellidir. Ama Kala, onun farklılığına rağmen değil, farklılığıyla birlikte sevilmeyi hak ettiğini ona öğretmiştir. Aslında biz burada toplumsal aidiyetin değil, duygusal aidiyetin ne kadar dönüştürücü olduğunu görüyoruz. Vedalaşma sahnesi yüzeyde ayrılık gibi görünse de aslında Tarzan'ın Kala'yı ve onun sevgisini içinde taşıyarak kendi yoluna çıkmasıdır. Geride bırakılan bir anne değil, içselleştirilen bir sevgi vardır artık. Kala ile vedalaşmak bir son değil, bir başlangıçtır. Tarzan artık sadece yetiştiği ormanın çocuğu değil,
Aynı zamanda biyolojik kökenlerini bilen, o geçmişin izlerini taşıyan bir bireydir. Ancak bu bilgi basit bir soy ağacı öğrenimi değildir. Bu bilgiyle birlikte gelen şey, kendisini bütün olarak yeniden tanımlama zorunluluğudur. Yani dediğimiz gibi Tarzan için bireyleşme, sadece insan ya da hayvan tarafını seçmek değil. Bu iki yönün çatışmasız ama özgürce bir arada var olabileceği yeni bir benlik yaratmaktır. O artık ne ormanın bir gölgesidir ne de toplumun medenileştirilmiş ürünü. O, kendi kararlarıyla kimliğini inşa eden bir bireydir. Ailesiyle ilgili gerçekler ona kan bağı üzerinden bir tarih sunar. Ama kimlik yalnızca kanla değil, seçimle, hafızayla ve sevgiyi nasıl taşıdığınla inşa edilir. Ve Tarzan bu noktada bir varoluş krizini değil, bir varoluş inşasını yaşamaktadır. Filmin finaline doğru Tarzan fiziksel olarak en güçlü halindedir. Clayton'ın silahına, gemiye, tuzağına karşı ormanın diliyle mücadele eder. Ama asıl kahramanlığı Jane'i kaçırmak isteyen bu sisteme karşı gücünü göstermekten kaçınmasında yatar. Çığlık atmayan, sahne çalmayan, sadece doğru olanı yapan bir kahramandır o. Bu sessiz kahramanlık, klasik kahraman anlatılarından farklıdır. Ne bir zafer konuşması yapar ne de kendini yüceltir. Çünkü onun kahramanlığı bir gösteri değil, bir tercih meselesidir. Tarzan, ormanı koruyarak insanlara değil ama ahlaka ait bir mesaj verir. Evet, güçlü olan benim ama bu gücü sizinki gibi bir yıkım için değil, denge için kullanırım. Bu tercihi onu yalnızca ormanın değil, ahlaki evrimin temsilcisi haline getirir. Artık sona doğru sorulan soru şudur. Tarzan, Jane'le birlikte insan toplumuna mı dönecek? Yoksa kendi köklerine mi sadık kalacak? İşte burada film, yüzeyde basit ama derinde çok katmanlı bir yanıt verir. Tarzan ormanda kalır. Ama bu, doğaya geri kaçış değildir. Bu, uygarlığın önerdiği tek tip yaşama karşı bir duruştur. Çünkü Tarzan için insan olmak, takvim tutmak, masa başında oturmak ya da takım elbise giymek değildir. O, ahlaki tercihleriyle insan olur. Rousseau'nun dediği gibi, insan özgür doğar, oysa her yerde zincire vurulmuştur. İşte Tarzan o zinciri reddeder. Clayton'ın temsil ettiği uygar adam modeli, bilgiyi, silahı ve iletişimi yalnızca hükmetmek için kullanır. Tarzan ise ormanda kalarak şunu söyler: "Ben sizin medeniyetinizi gördüm ve ben bu şiddetli düzenin bir parçası olmayacağım." Son olarak şunu söyleyebiliriz: Tarzan bir animasyon filmi olabilir ama verdiği mesaj animasyonun sınırlarını aşar. İnsan olmak bir form değil, bir etik seçimdir. Tarzan, insan olmanın ne olduğu kadar ne olmaması gerektiğini de gösteren bir aynaydı. Bir ormanın içinde büyüyen bir çocuğun, doğayla birlikte gelişen bir gencin hikayesi üzerinden bizim kurduğumuz uygarlık sisteminin ne kadar da kırılgan ve yıkıcı olabileceğini gösterdi. Tarzan, medeniyetin kalbine dokunmadan da ahlaki bir varlık olabileceğini kanıtladı. Belki de bu yüzden Tarzan'ı izledikten sonra hepimiz şu soruyla baş başa kalıyoruz. İnsan olmak gerçekten hangi noktada başlıyor? Ve daha da önemlisi, insan kalmak için nelere hayır demeliyiz? Başka bir incelemede ve podcast'te görüşmek üzere, kendinize çok iyi bakın, hoşça kalın.